12. dersimize hoş geldiniz. Geçen dersimizi neye göre, kime göre sorularını sormuş ve onun anlamı üzerine bitirmiştik. Bugün neye göre ve kime göre sorusunu yine soracağız ve referans göstermenin önemli olduğunun altını çizeceğiz. Peki neye referans vermemiz gerekir? Bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Bilimsel bir çalışma için her şey, herkes kaynak olabilir. Ne demek istiyoruz? Şunu söyleyelim. Evet, akademik, bilimsel çalışmalar, kitaplar, makaleler, tezler kaynak olabilir her halükarda. Ama sadece bunlar değil, söz gelimi, arkeolojik bir kazı sonucunda çıkmış olan nesneler, yine arkeoloji alanında çalışıyorsak bizim için önemli kaynaklar olacaktır. Ya da el sanatları ile ilgili çalışıyorsak, bir köyde yapılmış olan oyalar, diğer el işleri bizim için kaynak olabilir. Bir kilim bizim için kaynak olabilir. Gazetelerle ilgili çalışıyorsak, gazetede çıkmış olan haberler bizim için kaynak olabilir. Ya da gazete haberlerinin konularıyla ilgili çalışıyorsak, yine aynı şekilde gazete haberleri bizim için kaynak olabilir. Bir bilim adamının görüşleri bizim için kaynak olabilir. Ama kamuoyu yoklamaları yapıyorsak, herhangi bir vatandaş da bizim için yine kaynak olabilir. Kahvehanelerle ilgili bir çalışma yapıyorsak, kahvehanede oturan insanlar ya da kahvecilik yapan insanlar da bizim için kaynak olabilir. Sözlü tarih çalışması yapıyorsak, bir kentin tarihiyle ilgileniyorsak, o kentte yaşayan herhangi bir insan bizim için kaynak olabilir. Ancak hangi amaçla bu kaynakları kullanacağımız, gerçekten amacımıza uygun mu değil mi, bunun öncelikli olarak belirtilmesi gerekir. Bu anlamda bilimsel çalışmalara her şey ya da herkes kaynak olabilir. Burada herhangi bir sakınca yoktur. Ancak amacımıza uygun olması gerekir. Biz bugün daha genel bilimsel kaynaklardan bahsedeceğiz. Yani her şekilde kullanabileceğimiz kaynaklardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. En temel olanlarını biraz ayrıntılandıracağız. Bazılarının sadece ismini zikredeceğiz. Ancak amacımıza göre çok farklı kaynaklar kullanabileceğimizi de göz ardı etmeyeceğiz. Kaynakları tanıtmadan önce şunu söyleyelim. Her kaynak eşit değerde değil. Öncelikli olarak bunun altını çizelim. Çok genel anlamda bir sınıflandırma yaparsak, birincil kaynaklar ve ikincil kaynaklar ayrımını yapmakta fayda var. Birbirine çok yakın olabilecek birincil veriler ve ikincil veriler ayrımını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Ne demek istiyoruz birincil veri derken? Şunu kastediyoruz. Eğer verileri biz oluşturuyorsak, doğrudan alana inip verileri biz elde ediyorsak, söz gelimi anket sonuçlarını biz buluyorsak, deneyi biz yapıyorsak, gözlemi biz yapıyorsak, burada elde etmiş olduğumuz veriler birincil veriler olmuş olacak. Ancak her zaman bilimsel çalışmalarda kendi elde etmiş olduğumuz verileri kullanmayız. Bazen başkalarının elde etmiş olduğu verileri kullanırız. O zaman da ikincil verilerden faydalanmak söz konusu olacaktır. Aynı şekilde birincil kaynak dediğimizde o alanla ilgili temel çalışmalardan bahsetmiş olacağız. İkincil kaynak dediğimizde de o temel kaynaklar üzerine yapılmış olan çalışmalardan bahsetmiş olacağız. Bir örnekle bunu açıklayabiliriz. Mesela Marx'la ilgili bir çalışma yapıyoruz ya da Weber'le ilgili bir çalışma yapıyoruz ve Marx'ın ya da Weber'in çalışmalarını doğrudan kullanıyoruz. O zaman birincil kaynaklar kullanmış oluyoruz.
Eğer Marx üzerine ya da Weber üzerine yapılan diğer çalışmalardan faydalanıyorsak, o zaman kullanmış olduğumuz kaynaklar ikincil kaynaklar olmuş olacak. Hemen akla şu soru gelebilir. Peki hangi kaynaklar daha iyi? Hangisini kullanmak gerekir? Burada peşinen birincil kaynaklar iyidir demek, evet, çok genel anlamda doğru. Ancak peşinen böyle bir karara varmamakta fayda var. Yine amacımıza bağlı olarak bazen birincil kaynaklar, bazen ikincil kaynaklar bizim için çok daha anlamlı olabilir. Mesela Marx yorumları üzerine bir çalışma yapıyorsak, burada şu soru akla gelebilir. Marx'ın kitapları mı bizim için birincil kaynaklar? Yoksa Marx üzerine yazılan çalışmalar mı bizim için birincil kaynaklar? Marx yorumları üzerine konuşuyorsak, burada dikkat ederseniz Marx'tan değil, Marx yorumlarından bahsediyoruz. O zaman birincil kaynakların içine Marx yorumları da girmiş olacak. Tabii bu çalışmaları sadece biz yapmadığımıza göre, başkaları tarafından da bu çalışmalar yapıldığına göre, bizim diğer alanlarda da ne yapıldığını, kimlerin ne yaptığını da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birincil kaynak ve ikincil kaynak meselesinde hem birincil kaynaklar hem de ikincil kaynakların önemli olduğunu, sadece birincil kaynaklardan ya da sadece ikincil kaynaklardan faydalanmam gerekir gibi bir düşünceye kapılmamak gerektiğini belirtmek gerekir. Aynı şekilde her zaman bazen imkan olmadığı için, bazen gerek olmadığı için birincil verilere başvurmak da mümkün olmayabilir. Örneğin seçimle ilgili bir çalışma üzerine bir şeyler yapacağız. Evet, doğrudan kendimiz alana inebiliriz. Seçime dair veriler toplayabiliriz. Ya da başkalarının yapmış olduğu çalışmalar üzerine fikir yürütebiliriz. Hangisi daha değerli? Yine peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Amacımıza göre bu değişkenlik gösterebilir. Bazen yapılmış olan çalışmaları derleyip toplamak, genel bazı meseleleri ortaya koymak açısından çok daha önemli olabilir. Ama bazen de alana kendimizin inmesi ve oradan veri toplamamız çok daha iyi, çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi gelelim temel kaynaklarımıza. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. Tezler, makaleler, kitaplar en önemli kaynaklarımız olarak sayılabilirler. Tabii internet kaynakları oldukça önemli. İnternet kaynaklarını da bu anlamda makalelerin bir parçası, kitapların bir parçası biçiminde düşünmemiz de mümkün. Onun için söyleyeceğimiz, anlatacağımız meselelerin internet kaynakları açısından da geçerli olduğunu belirtelim. Birazdan bunların ayrıntısına gireceğiz. Ama önce şunu söyleyelim, diğer bazı temel kaynaklarımız da var. Bunları da mutlaka kullanırız. Gerekiyorsa mutlaka kullanmamız gerekir. Ancak her zaman başvurma zorunluluğu yok. Amacımıza bağlı olarak bazen olmazsa olmaz, bazen de gerçekten gerekiyor mu gerekmiyor mu onun üzerine düşünmemiz gerekir. Söz gelimi istatistikler oldukça önemlidir akademik çalışmalarda. Ama eğer biz istatistikleri kullanmayacağımız bir çalışma yapıyorsak o zaman istatistiklere başvurmamıza gerek olmayacak. Ama istatistikler, sayısal veriler bilimsel çalışmalar için oldukça önemlidir. Bunun göz ardı edilmemesi lazım. Eğer istatistik kullanacaksak bunun doğru kurumların hazırlamış olduğu istatistikler olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda resmi istatistikler oldukça önemlidir. Türkiye'deki istatistikler dendiğinde akla ilk gelecek olan kurum TÜİK'tir. Türkiye İstatistik Enstitüsü. Türkiye İstatistik Kurumu olarak ismi değişti şu anda TÜİK. TÜİK verileri oldukça önemli olacaktır. Ama sadece TÜİK değil,
bazı sendikaların, sivil toplum örgütlerinin hazırlamış olduğu istatistikler, bazı devlet kurumlarının hazırlamış oldukları istatistikler işimize yarayabilir. Dünya düzeyinde Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, Dünya Bankası'nın ya da diğer önemli kurumların hazırlamış olduğu istatistikler de akademik çalışmalarda sıklıkla başvurulur. Sözlükler yine bilimsel çalışmalar için oldukça önemli. Kavramları doğru kullanmak, özellikle sosyal bilimlerin olmazsa olmaz bir özelliği olarak karşımıza çıkar. Fen bilimlerinde deney ve gözlem neyse, sosyal bilimlerde de kavramlar odur. Dolayısıyla kavramların doğru bir biçimde kullanılması sosyal bilimler açısından çok ama çok önemlidir. İşte kavramları doğru kullanabilmek için bazen sözlüklere başvurmak kaçınılmaz olmaktadır. Her sosyal bilimci her kavramı diğer sosyal bilimciler gibi kullanmaz. Bu konuda da dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla sözlüklerde genel anlamlara ulaşmak, daha sonra referans vereceğimiz diğer bilim adamlarının, bilim insanlarının çalışmalarında bu kavramların nasıl kullanıldığını, sözlüklerdeki gibi mi, başka türlü mü kullanıldığını bu şekilde ölçebiliriz. Bazen etimolojik sözlükler, bazen yabancı dil sözlükler, yabancı dilde hazırlanmış olan sözlükler de işimize yarar. Çünkü kavramlar, yabancı anlamları oldukça önemli olabilir. Özellikle o dönemin en çok kullanılan dili, bilimin de en çok üretildiği dil olur genellikle. Ya da şöyle demek daha doğru, akademide en çok kullanılan dil oldukça önemli. Dolayısıyla bizim o sözlükleri bulup o sözlükler üzerinden de bazen meseleleri anlamamız gerekebilir. Ansiklopediler, tabii genel kültür ansiklopedilerinden bahsetmiyoruz. Daha özel ansiklopediler, sosyal bilimlerin her alanı için bu tarz ansiklopediler bulmak mümkün. Bazı ansiklopediler sadece kısa kısa maddeleri anlatmakla kalmaz. Ayrıca her bir maddeyi bir makale gibi değerlendirir. Dolayısıyla ansiklopediler zaman zaman çok fazla önemli olabilir. Aynı şekilde mevzuat, hukuk mevzuatı yine yapacağımız çalışmayla ilişkilendirerek kullanmamız gerekebilir. Bunun için de mevzuatın kaynağına ulaşmak oldukça önemli. Hukuk metinlerinin sık sık değiştirildiğini düşündüğümüzde en son hangi hukuk metninin çıktığını bilmemiz oldukça önemli. Dolayısıyla doğru kaynaktan bunları edinmemiz bizim açımızdan işimizi kolaylaştıracaktır. Bu noktada mevzuatın resmi kaynaklardan yayınlandığını, resmi gazete bu çerçevede önemli bir kaynak. Ama bütün kaynakların işte mevzuat, gov.tr gibi internet sitelerinde de yayınlandığını ya da meclis bağlantılı bazı veriler çerçevesinde de bunları kullanabileceğimizi söyleyelim. Kutsal kitaplar, klasik kitaplar bazen işimize çok yarayabilir. Yine amacımıza uygun bir biçimde, yaptığımız çalışmaya uygun bir biçimde bunlarda mutlaka başvurmamız gereken kaynaklar olabilir. Şimdi gelelim önemli olan 3 kaynak alanına. Ne demiştik? Tezler, makaleler ve kitaplar. Tezleri birkaç tür içinde ele almak mümkün olabilir. Doktora tezleri bunlar içinde en anlamlı olanlardır. Akademik değeri en yüksek olanlardır. En azından böyle olması beklenir. Daha sonra yüksek lisans tezleri, uzmanlık tezleri, bitirme tezleri ya da bitirme projeleri yine tezler kategorisine değerlendirilebilir.
Tabii yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerini diğerlerinden ayırmak lazım. Akademik açıdan bunlar sıkı bir kontrole tabi olduğu için diğerleriyle karşılaştırdığımızda daha iyi olmaları beklenir. Ama kötü tezler yok mu? Şüphesiz kötü tezlerin olduğunu da göreceğiz. Ancak zamanla okudukça, araştırdıkça neyin iyi, neyin kötü olduğunu aslında bir yetenek olarak edineceğiz. Bunu böyle belirtmekte de fayda var. Neden yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri önemlidir? Ne dedik? Bir akademik süzgeçten geçiyor. Yüksek lisans tezleri 3 kişilik bir jüri karşısında savunulur. Jürinin onaylaması durumunda geçerli olur. Dolayısıyla yüksek lisans tezlerini kullanabiliriz. Ama doktora tezleri bu noktada çok daha önemlidir. Hem süre olarak yüksek lisans tezleri 1 yılla 2 yıl arasında hazırlanırken doktora tezleri çok daha uzun seneler alabilir. Dolayısıyla oldukça önemli. Üstelik hazırlanma aşamasında da tez izleme jürileri tarafından, 3 kişilik bir jüri tarafından 6 ayda bir kontrol edilir ve bir şekilde tezde herhangi bir problem var mı yok mu sürekli incelenir. En sonunda da 5 kişilik bir jüri tarafından tez değerlendirilir. Eğer jüri kabul ederse tez geçer. Dolayısıyla doktora tezlerini özellikle akademik çalışmalarımızda çok rahatlıkla kullanabiliriz. Makaleler yine en fazla başvurmamız gereken akademik bilimsel kaynaklar. Makalelerin yayınlanmış olduğu dergiler oldukça önemli. Bunlar hakemli dergiler. Dolayısıyla belli bir süzgeçten yine geçtiğini görüyoruz. Çok genel anlamda her derginin farklı farklı kuralları olmasına karşılık çok genel anlamda şöyle bir kural izlenir. En az 2 hakem tarafından makalenin kabul edilmesi gerekir. Bu hakemler uzman akademisyenlerden oluştuğu için de bu akademik hakemli dergilere de güvenebiliriz. Oradaki çalışmaları kullanabiliriz. Son olarak kitaplar biraz daha karışık olduğunu söyleyelim kitapların. Çünkü her kitap bir akademik süzgeçten geçmez. Dolayısıyla kitap konusunda çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Zamanla edinilecek bir yetenekten bahsettik. Evet, kitaplar konusunda maalesef böyle bir süzgeç olmadığı için zamanla kitabı ele aldığımızda bu kitabın iyi olup olmadığını anlayabiliriz. Hem makaleler hem tezler hem de kitaplar için geçerli olan birkaç önemli akademik ölçüt olduğunu da söyleyelim. Referans sistemini kullanıp kullanmadıkları oldukça önemli. Bu anlamda bir kitabı elimize aldığımızda arkasına kaynakça var mı yok mu? Sayfalarını karıştırdığımızda belli referanslar verilmiş mi verilmemiş mi? Yani neye göre, kime göre sorusuna doğru cevaplar verilmiş mi verilmemiş mi? Buna bakmamız gerekiyor. Bu bize bir ön fikir verir. Kötü tezler de olabilir, kötü kitaplar, kötü makaleler de olabilir ama zamanla bunlara akademik yazmaya, akademik çalışmalar okumaya başladığımızda, yazmaya başladığımızda zamanla bunlara alışmış olacağız. Bir başka ölçüt şu olabilir, yazarın kendisi. Yazar gerçekten o alanlarda çalışan bir kişiyse, bir araştırmacıysa, bir akademisyense o zaman onun yazdıklarına da güvenebiliriz. Her zaman yine garantisi yok. Çünkü bazı yazarlar, bazı araştırmacılar, bazı akademisyenler zaman zaman çok iyi şeyler yazarlar ama zaman zaman da iyi olmayan şeyler yazarlar. Yine o yeteneği edindikçe bunların da farkına varmış olacağız. Başka bir ölçüt kitaplar için yayın evleri olabilir. Bazı yayın evleri işlerini gerçekten iyi yaparlar ve her kitabı basmazlar. Kitapları belli bir süzgeçten geçerler. Okumaya alıştıkça, araştırmaya alıştıkça bu yayın evleriyle de
tanışmış olacağız. Dolayısıyla neyin doğru, neyin yanlış olduğunu böylelikle öğrenmeye başlamış olacağız. Bu konular çok daha geniş bir biçimde ele alınabilir. Ancak biz işin genel mantığı üzerine durmak istedik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese sağlıklı günler diliyorum.